Evet, 27 Mart günündeyiz. 22 Mart tarihinde su dolumunu gerçekleştirmiştik ve ertesi sabah filtreyi çalıştırma noktasına gelmiştik ki kötü bir sürprize karşılaştık. 5 gündür akvaryum bu durumda. Gördüğünüz gibi ağaçların yaptığı salınım sonrası suyumuz kırmızıya yakın bir renk aldı. Aslında genel beklentimiz bu akvaryum kadar berrak ve temiz bir suya sahip olmaktır. Elbette bu durum bu denli yoğun ağaç kullanımı yaptığımız tanklarda son derece normal. Dış filtreyi çalıştıramadığımız için içeride mantar oluşmasını ve elbette suyun koku yapmasını engellemek için 3 adet iç filtre takıp suyu sürekli devinim durumunda tutuyorum. Dış filtreyi çalıştırabilseydim bu yoğun salınım yükünü elyaf, sünger ve aktif karbon yardımıyla daha hızlı şekilde döngüye sokabilecektim. Ancak şimdi tank içerisindeki birikimi yapacağım su değişimiyle hafifleteceğiz. Bu süreç öyle ya da böyle yaşanacaktı. Aslında çok büyütülecek bir durum değil. 22 Mart günü su dolumu sonrası filtreyi çalıştırdığımda kısa bir kaos yaşadım. Sistemin ultraviyole filtre bağlantılarının ikisinde de yoğun su kaçağı oluştu ve ofiste ufak bir su basması durumu yaşadık. Çok şükür ki gece tankı doldurduktan sonra bir telefon geldi ve filtreyi çalıştırmadan çıkmak durumunda kaldım. Ultraviyollerin ikisi de ciddi su kaçırdı. Komple su bastı her yere. Eğer fark etmeden ofisten ayrılsaydım sabaha kadar yaşanacak krizi düşünmek bile istemiyorum. Bütün bağlantılar kötü. İşte bunlar hep nasip. Nasibimizde bu varmış. Bir şekilde bu süreci de ufak bir hasarla atlatmış olduk. Geldiğimiz noktada yoğun bir salınım yaşadık. Yarın sabah Bursa ekibi filtre bağlantılarını yeniden elden geçirmek için gelecekler ve işler normal akışına girecek inşallah. Bu akşam mümkün olan en yüksek seviyede su değişimi yapıp bu suyu tanktan uzaklaştırmamız gerekiyor. Su değişimi sonrası anlatacağım detaylarla da önümüzdeki hafta suyumuzun bu tanktaki kadar berrak ve kusursuza yakın duruma gelmesini sağlayacağız. Ağaçlardaki salınımlar birkaç ay daha devam edecek. Bu hemen çok kısa sürede bertaraf edebildiğimiz bir durum değil. İşin doğası gereği bu böyle olmak durumunda. Ancak biz bir daha suyumuzda böyle bir renk görmeyeceğiz. Bu salınımı farklı yöntemlerle tanktan uzaklaştırmış olacağız. Dış filtreyi çalıştıramama sebebiyle dediğim gibi içeride şu anda 3 tane iç filtre çalışıyor. Bunlar suyu sürekli çeviriyorlar. Aksi halde az önce de bahsettiğim gibi tankta mantar, kötü koku ve farklı oluşumlar gözlenebilir. Durgun su bizim çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Bu da aslında bir yöntem değil ama maalesef durum bu olunca en azından ağaç salınımı tamamlamak için suyu boşaltmak istemedim. Yani yaşadığım olumsuzluğu bir şekilde en azından uzun vadede kendime fayda sağlayacak bir şekle getirdim. Çünkü bu salınımın tamamını tam dolu bir filtrede eğer yaptırsaydım kullanacağım malzemelerin ömrü de çok kısalacaktı. Aslında zaten ben eğer filtreyi çalıştırsaydım tam dolu olarak çalıştırmayacaktım. İçerisinde sadece aktif karbon, elyaf ve sünger olacaktı. 1-2 haftada tankı sadece ağaçlarla o şekilde çalıştırıp bu salınım yükünü elyaf ve aktif karbon yardımıyla ağırlıklı olarak bertaraf edecektim. Su değişimleriyle tabii ki. Su değişimine başladım. %80'e kadar inmeyi hedefliyorum. İşte hortumların emiş gücünün müsaade ettiği noktaya kadar suyu çekeceğim. Dediğim gibi yaklaşık %75-%80'e kadar suyu indirdim ve şimdi iki ayrı kaynaktan ters ozmoz su ile tankı doldurmaya başladım. İki tane su depom var. Biri 500, biri 200 litrelik. Şu an 500 litrelik tanktan da buraya su basıyorum. Aynı zamanda arıtmadan da doğrudan su basıyorum. Yaklaşık %75 yine %80'e kadar suyumu da doldurdum. Gördüğünüz gibi o koyu kırmızıya yakın olan su artık tanktan çıkmış oldu. Yeni daha temiz bir suyumuz var. Su dolumu sonrası görsel çok daha güzel oldu. Yine iç filtreler sabaha kadar çalışmaya devam edecek. Yarın inşallah dış filtre aktif hale geldiğinde içerideki bu kalabalıklığı da boşaltmış olacağız. Normal bir döngüye girecek artık iş. Bu su değişiminden sonra da artık yavaş yavaş tankta bakteri kültürü oluşumunu da sağlıyorum.
Geçen hafta da az önce gördüğünüz suyun içerisinde de bakteri kültürü vardı. Çünkü akvaryum tabanında bakterilerin yaşaması için bakteri tutumunu sağlayacak malzemeler var. Adanın taban malzemeleri var. Bunlar da faydalı bakteri kültürlerinin tank içerisinde oluşmasını, tutunmasını sağlıyor. Çünkü sadece dış filtrede bakteri kültürü değil, tankın içerisinde de ciddi bir bakteri kültürü oluşumu sağlamayı her zaman hedefliyorum ben. Ne kadar fazla bakteri kültürü o kadar berrak su, o kadar kaliteli bitki ve canlı sağlığı demek. Bu bakteri kültürü OAS firmasının tablet formda ürettiği bir bakteri kültürü. Klasik kullandığımız ürünlerden biraz farklı. Genelde biz sıvı formda bakteri kültürleri kullanırız. Bu tablet yaklaşık 24-48 saat arasında erime yapıyor ve yoğun bir bakteri oluşumu sağlıyor. Bugün de yine dediğim gibi su değişiminden sonra bu bakteri kültürünü tanka ekleyeceğim. Bu arada biz işlenirken melekler de boş durmamış ve yumurta dizmişler. Ben bu balıklar konusunda en ufak bir tecrübem yok. Bunları bir arkadaşım ben bakamıyorum diye getirip bana vermişti. Hiçbir tecrübem yok. Ne olacak göreceğiz. Müdahale etmeyi de düşünmüyorum. Artık bu çift kendi tecrübeleriyle ya da kendi doğalıyla yumurtaların bakımlarını yapacaklar. Öyle gözüküyor. 28 Mart 2025 günündeyiz. Evet, bugün BAF Akvaryum ekibi geldi. Filtrenin sıkıntılı kısımlarını elden geçirdiler ve dış filtre aktif hale geldi. Şu an dış filtrem çalışmaya başladı. Çalışması ve de debisi şu an için yeterli görünüyor. Hiç bilmediğim bir marka olduğu için Aqual'e bir ufak mesafem yok desem yalan olur. Şu an Aqual dış filtreyle olan ilişkim biraz mesafeli bir yerde. Zamanla birbirimizi severiz inşallah. Şimdilik Nadas'a bırakılmış bir bakış açım var. Bunu zaman gösterecek. Sağ ve sol taraftan su çıkışı sağlayarak tank içerisinde tam bir döngü oluşturduk. Ayrıca yine OAS firmasının yüzey emici filtresinden bir tane takarak su yüzeyindeki hareketi arttırarak olası yüzey yağlanması ve bitki atıkları vesaire gibi birikimi engelleyeceğiz. Ufak tefek atıkları bu yüzey emici sayesinde tanktan uzaklaştıracağız. Henüz bitkilendirme yapmayacağım. Bir süre daha böyle gidecek tank. Bu arada yine salınım, ağaçlarda bir zayıflama, kopma olacak mı diye konuları takip etmek istiyorum. Zeminde kumlamanın nispeten zayıf kaldığı alanlara eklemeler yapıyorum. Görsel açıdan biraz daha tok bir sonuç elde etmek istiyorum. Yaydığım kumları ufak bir fırça yardımıyla yine görsel olarak toparlıyorum. Bunlar biraz artık süsleme işleri, vakit geçirmek, işte tankla ilgilenmek, hobinin biraz keyfini çıkardığım işler. Böyle uzata uzata bu işleri yapmayı seviyorum. Her gün bir şeyler kurcalayıp işte fırsat olan, müsait olduğum akşamlarda hobiye vakit ayırmak keyifli oluyor. Bir haftayı geride bıraktık. 6 Nisan günündeyiz. Artık dış filtremiz tam kapasite çalışıyor. Filtre içerisindeki aktif karbonu ve elyafı çıkardım. Tam kapasiteye geçiş yaparak filtre ana malzemelerini doldurdum. Ara ara bakteri kültürü eklemeleri yaparak suyu canlılara da uygun hale getirdim ve dün tanka ilk canlılarım olan 3 adet 8-10 santim büyüklüğünde leopar vatoz ve diğer tanktaki meleklerin dışladığı ve sürekli erkek vatozun rahatsız ettiği dişi meleği bu tanka aldım. Vatozlar tüm gün ağaçların üzerinde çalışarak inanılmaz bir dışkılama yaptılar ve tank zeminini resmen mayın tarlasına çevirdiler. Yani 3 tane vatozun tankta bu kadar dışkılama ve tavanı bu kadar kirletebileceklerini düşünmezdim. 2 metrelik akvaryum tankı tamamen vatoz pisliğiyle doldu. Bu melek gayet sağlıklı. Maalesef yalnız çünkü diğer tankta çok baskıya maruz kaldı. Onu da bu tarafa aldım. Zaten melekler bende emanet duruyor. Onlara bakabilecek bir arkadaş bulduğumda onları sahiplendireceğim. Ben melek balıklarına bakmıyorum, bilmiyorum. Çok da benim bakmayı istediğim türler değil. Avcı balıklar çok benim ilgi alanıma girmiyor. Bu arada yaklaşık 70 tane kadar çöpçü aldım. Bunlar komando ve albino çöpçüler. Burada uygun fiyatlı bir hobici arkadaştan
aldım. Bunları tabanı sürekli karıştırmaları, oluşan pislikleri dış filtreye gitmelerini sağlamak için akvaryumda barındıracağım. Genel olarak zaten çöpçüleri çok severim. Çöpçü balıklarının akvaryumun biyolojik dengesine çok faydası olduğunu inanıyorum. O yüzden akvaryumlarımda her zaman hatır sayılır çöpçülerim olmuştur. Bazen akvaryum hacmine göre 2-3 tane, bazen bu tankta olduğu gibi 70 ile başlayacak ama daha fazla da çöpçü koyacağım. Bu akvaryumda 80-100 arası çöpçüm olacağını düşünüyorum. Çöpçüler için her zaman özel dip yemleri atarım. Onların beslenmeleri de çok önemli. Bazen gözden kaçırıyoruz. Asla artık yemlerle beslenecek canlılar değil. Yetersiz beslenmeyle çok çabuk zayıf düşüp ölebilen canlılar. Dolayısıyla mutlaka vatoz ve çöpçü varsa akvaryumunuzda dipte zor eriyen tablet formdaki yemlerden kullanmak zorundayız. Aksi takdirde gerçekten bu balıklar zayıf düşüyorlar. Evet, videonun başında bahsettiğim aslında püf noktalarından bir tanesi bu. Birçoğumuzun bilmesine rağmen yine de bahsetmekte çok ciddi fayda görüyorum. Akvaryumlarımızdaki bu pırıl pırıl suyun en büyük anahtarı Sacem firmasının ürettiği bu ürün. Purgen yapısı ile çok yüksek kapasitede organik bileşik tutumu sağlar ve tank içerisinde serbest yüzen tortu ve renkli bileşenleri tutarak suyunuzun berrak ve sağlıklı kalmasına büyük etki eder. Filtrenize koyacağınız 250 mg pürgen 6 aya kadar yaklaşık 1000 litrelik suyun arındırılmasını sağlar. Ben tankımda 2 tane 250 gramlık pürgen torbası barındırıyorum. Toplamda 500 mg pürgen kullanıyorum ve gördüğünüz gibi bir haftada ulaştığım sonuç ortada. Geçtiğimiz hafta resmen kırmızıya yakın ağaçların salımını yaptığı bir suyum varken bugün berrak, pürüzsüz, kaliteli bir suya ulaştım. Tabii ki bunun içerisinde bakteri kültüründe çok etkisi var. İçeride yeterli düzeyde ve kaliteli bakteri kültürü oluşumu, bunu da pürügen gibi bir ürünle desteklediğinizde elde edeceğiniz sonuç ekranda gördüğünüz kadar kaliteli olacaktır. Purigen görselde gördüğünüz gibi belli bir kullanımdan sonra tanktaki yoğunluğu da bağlı olarak kahverengi renge dönecektir. Bu 6 ay olabilir, 8 ay olabilir, 3 ay olabilir. Tamamen yoğunluğa bağlıdır. Purigen bu doygunluğa ulaştıktan sonra artık tutuculuk özelliğini kaybedecek ve akvaryum suyunuzda gözle görülür sararmalar olmaya başlayacak. Ağaçların salınımı bazı zamanlarda 1 yıla kadar sürebilir. Bu kullanacağınız ağacın yapısı, gövde kalınlığı, ne kadar kuru olduğu, ne kadar güneşte kaldığıyla çok doğru orantılı. Dolayısıyla pürügenin de ömrü buradaki salınımın ne kadar yoğun olduğuyla doğru orantılı olacak. Bu durumlarda iki tane seçeneğiniz var. Ya sıfır ürün alıp koyacaksınız ya da aynı zamanda Sacem firmasının da tavsiye ettiği ve kullanıcıların da uyguladığı pürügenin sıfırlama yöntemi. Bundan biraz bahsetmekte fayda var. Pürügen kağıt üzerinde şirketin de söylediğine bakarak 10 sefere kadar sıfırlanabilen bir ürün. Ancak bu sıfırlamada işlem sona erdiğinde zaten ortaya çıkan sonuç hala kullanıp kullanamayacağı için size ciddi bir done veriyor. Eğer eskiye yakın bir renge kavuşabiliyorsanız bu ürünü tekrar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ama başarılı bir geri dönüşüm yapamazsanız artık yenilemek durumunda kalacaksınız. Sıfırlama işlemini daha önce yaptım ancak bununla ilgili herhangi bir video kaydı ya da fotoğraf kaydı almadım. Web'ten bulduğum bir yabancı site üzerinden temin ettiğim görsellerle size bunu anlatmaya çalışacağım. Pürgenin sıfırlanması için kullanılacak malzemeler saf, parfümsüz, katkısı olmayan bir çamaşır suyu. Herhangi bir markanın ürünü olabilir. Bir plastik kaba ihtiyacımız var. Biraz içme suyu veya arıtılmış su olursa iyi olur. Ve firmanın tavsiyesi olmazsa olmaz değil ama Sacem'in de önerdiği Sacem Prime ürünü. Bu ürünlerle bir sıfırlama işlemi yapacağız. İlk aşamada filtreden çıkardığımız doyuma ulaşmış kirli pürgen poşetini çeşme suyunda olabildiğince temizleyelim. Üzerindeki tortuyu, pisliği, birikimi uzaklaştırmak işlemin başarılı olmasında etkili olacaktır. İkinci aşamada plastik bir kap içerisine birebir oranında çamaşır suyu ve içme suyundan oluşturacağımız bir çözelti hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı çamaşır suyu kullanıyorsak 1,5 su bardağı içme suyuyla bir karışım hazırlayalım. Neden içme suyu? Klor, ağır metaller olmazsa daha güzel bir rejenerasyon yapabiliriz. Ve pürgen torbasını plastik bir kabın içerisinde oluşturduğumuz bu çözeltiye en az 24 saat ile 36 saat arasında bırakacağız. Bu süreç içerisinde ara ara çözeltiyle birlikte pürgen torbasını karıştırmak içerideki etkileşimi arttırmak açısından faydalı olabilir. Daha etkin bir temizlik sağlamış oluruz. 24 saat ya da 36 saat sonra zaten pürgenin olduğu su artık sarı bir hale gelecek. Bu tamamen içerideki birikimin dışarıya kusulduğu anlamına geliyor. Bu torbayı
çeşme suyunda yaklaşık 5-6 dakika güzelce temizlemekte fayda var. Bu temizliği yaptıktan sonra bu kısımda Sacem firmasının tavsiye ettiği 100 mililitre torba için önerdikleri işlem şu şekilde. 1 su bardağı içme suyuna 60 mililitre Sacem Prime eklenerek oluşturulacak çözeltide torbanın en az 8 saat bekletilmesini öneriyorlar ki 100 mililitre Püryen torbası için bunu tavsiye ediyorlar. Eğer Sacem Prime kullanmayı düşünmüyorsanız, çünkü birçok kullanıcı bu yöntemi tercih etmiyor, o zaman benim size tavsiyem hazır suda ya da arıtılmış suda, temiz bir suda yine de 10-12 saat kadar bekletmek. Daha sonra yine temiz ve arıtılmış bir suda duruladıktan sonra bir süre bekletip kullanıma hazır hale getirmek. Sonuç olarak Pürgen rejenerasyon işleminden sonra ilk halini almıyor. Ancak ekranda gördüğünüz gibi epey temiz bir hale dönüyor. Yedekli gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Örneğin az önce söylediğim gibi benim tankımda 500 mililitre pürgenim var. Ayrıca 500 mililitrede daha önce kullanıp temizleyip yedeklediğim pürgenim var. Pürgeni neden rejenere etmek lazım? Yani bugün Temmuz fiyatlarına baktığınızda 250 mililitrelik bir pürgen 1500 ile 1750 TL arasında değişen fiyatları var. İthal ürünler, pahalı ürünler. Çünkü 3-4 ayda doluyor eğer çok ağaç kullandığınız bir tank varsa. Maksimum fayda alabilmek için 10 kereye kadar rejenere edebileceğini öngördüğümüz bir ürünü tekrar temizleyip kullanmak maddi anlamda fayda sağlayabilir. Ayrıca hobinin de bir parçası, değerlendirilebilecek bir konu.